Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlknur Dökmez. Takı Tasarım Schmuck Design und Herstellung YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle püskül çalışması yapacağız. Evet, püskül için gerekli malzemeler yemen oyalarında kullanılan iplerimiz var bobin şeklinde. Ya da isterseniz daha pamuksu bir görünüm olsun istiyorsanız bu şekilde satılan ipler var. Bunlardan da kullanabilirsiniz. Ben her ikisinden de bugün deneyeceğim. Önce kırmızı olandan başlayalım. Kan kağıtları atmıyoruz. Bunlar bizim işimize yarayacak. Tabii ki siz de evde kendiniz bu şekilde kağıt yapabilirsiniz. Rulo yapıp, yani böyle yuvarlak yapıp bantlayıp kullanacağız birazdan. Çok bir parmak, neredeyse bir parmaktan daha az inceliği var. Bu ipimizde 4 metre 2-2 olarak ayıracağım. 2 tane püskül yapmak için. Şimdi böyle bir kart vizitimiz var. Ben buralarından böyle 1 santimden az ya da 1 santim boyunda böyle kestim. Buralara saracağım. İki tarafı da aynısını yaptım. Şimdi ipimizi alıyoruz. Aşağı taraftan tutturuyorum biraz şöyle ve düzgün bir şekilde sarmaya başlıyoruz. İstediğiniz kalınlıkta sarabilirsiniz tabii ki. Evet, sardım. Şimdi halkamızı bu şekilde açtım ve sardığımız ipten bu şekilde geçiriyorum. Dikkat etmemiz lazım. Hepsinden geçmesi gerekiyor. Ve en üst tarafa getirip şimdi sıkmam lazım. Evet, halkamızı taktım ve sıkıladım. Şimdi dikkatlice çıkartıyorum. Ve en alt taraftan keseceğim. Bu pamuklu olduğu için çıkarttıktan sonra da çok rahat bir şekilde kesilebiliyor. Pamuklarda daha hemen kaymıyor. İstediğiniz şekilde düzeltebiliyorsunuz. İğnemize misina taktım ve saçağımızın böyle herhangi bir yerinden batıyorum. Burada arkada bir ucunu tutuyorum misinanın, kaymasın diye.
Ve bu şekilde sarmaya başlıyorum. Arasından herhangi bir yerinden geçirip düğüm atıyorum. Bu içinde kalacağı için bu saçak, o yüzden misina yaptım. Hem görünmüyordu aslında, ama dışarıda bir saçak olacaksa o zaman ipin kendisinden sarmamız gerekiyor. Evet, böyle bir düğüm atıyorum. Şu uçları da birleştirip bu şekilde düğüm atacağım. İpimizden çıkan kağıdı atmadık demiştim, kullanacağız diye. Bunun içinden geçiriyoruz. Ne için geçiriyoruz? Bunu saçağımızı, yani püskülümüzü daha düzgün kesebilmek için uçlarını. Bir tahta koymamız gerekiyor. Bir tane de maket bıçağı lazım bize. Şimdi en sona böyle getirip biraz daha getireyim ucuna. Bu şekilde kesiyorum. Eğer varsa eğrilikleri düzeltiyoruz. Evet. Eğer ince bir tarağınız varsa tarayarak da saçakları daha düzgün hale getirebiliriz. Bu birinci püskülümüz. Şimdi diğer püskülü göstereyim. Evet, böyle bir laylon ip kullanıyoruz diğer püskülümüzü yapmak için. Ben 130 ya da 130, 140 yani 120 bu civarlarda, yani sizin kalınlığı nasıl istiyorsanız kalınlığınıza göre sarabilirsiniz. Yine aynı şekilde alttan tutturuyorum ve düzgün bir şekilde sarıyorum istediğim kalınlığa gelene kadar. 2 3 4 5 6 7. İpimizi sardım. Şimdi halkamızı geçireceğim. Biraz daha büyük bir halka seçebilirsiniz. Bu biraz daha uğraştırıcı ama halkayı böyle dikkatlice geçiriyoruz ve sıkıyoruz. Halkamızı geçirdik. Şimdi tahtamızı koyuyorum ve maket bıçağıyla keseceğim.
Şimdi iğnemizle ipimizi geçirdik ve ucuna düğüm attık. Bu şekilde sıkıyoruz ve ortalıyoruz. Şimdi burada aradan yukarı doğru geçiyorum ki düğümü içeride saklayayım diye. Şimdi bu şekilde sarıyorum birkaç sefer. Sonrasında burada herhangi bir yerden böyle batıp düğüm atacağım. Sağlam olsun diye. Birkaç sefer bu düğümü yapmamız lazım. Evet, buradan yukarı doğru çıkıyorum şimdi. En sonunda. Böyle düzeltmemiz gerekiyor. Ve bu kağıda ihtiyacımız var. İçinden geçiriyoruz yukarı doğru iğnemizi. Evet, tahtamızı yine alayım. Saçakları düzeltelim. Ve maket bıçağımızla dikkatli bir şekilde keseceğim. Evet, saçağımızda böyle kontrol ediyoruz eğrilikler var mı diye kaydırmadan. Evet, gayet güzel, düzgün oldu. Evet, bu saçağımızı her takıda kullanabiliriz. İsterseniz buraya küpe aparat takıp sadece böyle de kullanabilirsiniz ya da yaptığınız takıların uçlarına istediğiniz şekilde. Evet, iki saçağımız da bu şekilde oldu. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.